Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir fındıklı noodle yapacağız. Şimdi malzemeleri sayıyorum. İçi için 3 bardak iri çekilmiş fındığımız, 1 bardak şekerimiz, önceden ıslayıp kuruttuğumuz 1 bardak üzümümüz var. Bunları şu anda bir köşeye alıyorum. Bardağımız her zaman kullandığımız 200 mililitrelik bardak arkadaşlar. Hamurun malzemelerini sayıyorum arkadaşlar. 1 yumurta, 2 çorba kaşığı sirke, 1 çay bardağı yoğurt 125 mililitre, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket maya, 1 çorba kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı süt var ve daha önceden elediğim 4 bardak unumuz var. Şimdi hamuru yapmaya başlıyoruz. Önce sütümüzü karıştırma kabına alıyorum. Şekerimizi ilave ediyorum. Mayamı da koyduktan sonra karıştırıyorum. 2 dakika mayanın kendine gelmesini bekliyorum. 2 dakika sonra sıvı yağımı, yoğurdumu ilave ediyorum. Şimdi yumurtamı ilave ediyorum. Şimdi unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Tuzumu, daha sonra sirkemi ilave ediyorum. Sütün ve yoğurdun kesilme ihtimaline karşı sirkemi sonradan ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp sonra yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi tezgaha alarak yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tezgahımızı az unluyoruz ve hamurumuzu alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, görüldüğü üzere unun cinsi ve markasına göre değişiklik gösterdiği için tezgaha yoğururken şu kadar daha un ilave ettim. Yani 4,5 bardak un kullanmış oldum. Şu anda ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik arkadaşlar. Evet, bakın tezgahımıza yapışmıyor, elimize de yapışmıyor. Çok güzel bir hamur elde ettik. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bu hamurumuzu 5 dakika dinlendireceğiz arkadaşlar. Daha sonra da açmaya başlayacağız. Hamurumu 6 eşit parçaya bölüyorum. Katlama tekniği bu şekilde arkadaşlar. Sonra çevirip yuvarlıyoruz. Bu da son bezemiz. Bu ara ben yağı hazırlayayım arkadaşlar. Önceden erittiğim 125 gram tereyağının içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Evet, şimdi açmaya başlıyoruz.
Şimdi üzerini yağlıyoruz. Yumurta sarısının içine biraz yağ koydum ve karıştırıyorum. Şimdi üzerine sürüyorum. Şimdi fırın yolculuğumuz başlıyor. Evet arkadaşlar, nokulumuz pişti. Fındıklı nokulumuz üzeri nar gibi, alt kısımları nar gibi oldu. Şimdi telin üzerine çıkaracağız. Fındıklı nokulun kokusu mis gibi mutfağımızı doldurdu. Fındıklı nokulu annem biz çocukken çok yapardı ve mis gibi de bir kokusu olur. Size şiddetle tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, nokulumuz pişti. Şimdi telin üzerine alacağız ve soğuduktan 5-10 dakika dinlendikten sonra test zamanı, tadım zamanı. Telin üzerinde 5 dakika nokullarımız dinlendi. Şu nokulun güzelliğine bakın, fındıkların güzelliğine arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Annemle kardeşim de geldi. Annem yiyemeyecek ama bundan çok güzel olduğunu söylüyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün çok güzel bir fındıklı nokul tarifiyle karşınızdaydık. Ablam yine şahaneler yarattı. Harika görünüyor. Mutfağımızda da mis gibi kokular almış durumda. Burada bulunup bu kokuları görüp bu nokullardan tatmanızı isterdim. Harika görünüyorlar. Birazdan tadım aşamasında sabırsızlıkla bu nokulları yemeyi bekliyorum. Evet, başlayalım mı? Merhaba. Evet, annem de burada, Big Chef. Çok güzel pişirmiş, yapmış. Çok ellerine sağlık. Evet. Evet anneciğim, birazdan senin nokulun da pişecek. Cevizli nokul da yapacak sana özel. Doğru, Onun çekimini yapmıyoruz ama bu nokul kadar onun da güzel olacağına eminim. Doğru. Çok güzel yapıyor. Anneme özel yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce de belirtmiştik, sıvı yağ yiyemediği için. Ona katı yağlı, tereyağlı yapıyor ablam. Yapıp dondurucuya da atıyoruz. Bizim sıvı yağlı yediğimiz zamanlar annem de onlardan yiyor. Sabırsızlıkla tadım aşamasını bekliyorum. Hangisini istersin? Şunu alayım. Evet. Evet, bakalım tadına. Oh, dumanları da üzerinde. Harika bir fındıklı nokul arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Sizin yerinize yiyorum arkadaşlar. Harika olmuş. Ellerine Gerçekten sağlık. öyle. Arkadaşlar tatlara bakın. Kıyır kıyır harika bir fındıklı üzümlü nokul yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok nefis. Değişik bir tat, yöresel bir tat ama artık Türkiye'nin her yerinde nokulun tarifi de biliniyor, yapılıp tadılıyor. Şiddetle tavsiye ederiz. Harika bir tat. Bugünlük de bizden de bu kadar. Bizlere afiyet olsun. Yapıp yerseniz sizlere de afiyet olsun. Sevdiklerinize sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da seviniriz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.